Eren Bey. Buyurun. Nereye gidiyoruz? Neredeyiz? Şu anda Fisherman's Bahçesi'ne yani balıkçılar tabyasına geldik. Burası şu anda bulunduğumuz yer değil ama birazdan yukarı çıkacağız. O taraftan Budapeşte'nin çok güzel manzarası görülüyor. Burası aslında kale olarak yapılmamış. Yani burada hiç savaş olmamış. Ama burası çok güzel manzarasıyla aslında bir nevi Budapeşte'yi güzelliğiyle koruyan bir yer gibi noktasında. Ee, Burası neden Fisherman's Bahçesi, yani neden balıkçılar tabyası? Çünkü zamanında şehrin savunması için balıkçılar loncasının yani balıkçılar gildinin buraya katkısı olmuş ve bir şey olarak, hediye olarak onlara burası inşa edilmiş ve kurulmuş. Hadi gel beraber görelim. Bayağı görünüyor. Daha çıkmadık bile o kadar yukarı. Baksana. Yani evet, Disney prenseslerinin yaşadığı yermiş gibi görünüyor. Ben buraya yıllar önce geldim. Ee, Çok az fotoğrafım var. O dönem benim telefonum çalınmıştı. Fotoğraf bulursam şuraya bir yere koyacağım. Burası yanlış bilmiyorsam neo-romanyesk tarzıyla inşa edilmiş bir yer. 1895-1902 civarlarında olmasıyla o yıllarda inşa edilmiş. Yani savaş görmediği için böyle yıkım ya da tahribat gibi yerleri yok. O tamamen böyle gerçekten bir Disney kalesi gibi yapılmış bir yer. Bakalım ama burası Peşte'ye kıyasla daha yokuşlu bir bölge. Buda tarafı. Yani ırmağın, nehrin diğer kısmı. Gördüğünüz gibi şu manzara şimdiden güzel. Ama daha yukarı çıktıkça daha da güzelleşecektir. Buraya gelmek, yürümek istiyorsanız tek sıkıntı şu ki yokuş tırmanmanız gerekecek. Biz çakallık yaptık. Belli bir yokuşu taksiyle çıktık. İnerken yokuş aşağı inmiş olacağız. Çünkü yağmur yağıyor bir yandan. Hadi bakalım yukarı doğru çıkalım. Yalan yanlış bilgiler. Neoromans tarzı ne demek Eren Bey? Neo-romans tarzı bu neon kıyafetler giyen Romalıların tarzlarına benzetilen bir tarz. Bu o zamanlar 1800 yılların sonunda çok yaygın. Herkes neon kıyafetler giyip Romalı taklidi yapıyormuş. Oradan esinlenerek yapılmış zaten burası. O zaman şu kubbedeki neon renkler bundan dolayı diyorsunuz. Aynen. O zamanlar cyberpunk havaları varmış. Daha aslında şu anki cyberpunk muhabbeti o zamanlardan geliyor. Yani çok inanılmaz bir şey. Adamlar sanki geleceği hissetmiş gibi. O yüzden Neo-Romanyesk deniyor. Romalılarda da ta ilk milenyum zamanlarında da bu yaşanan bir şeymiş. Ve Macarlar da bunu kendilerine almış. Yalan yanlış hayatlarda bugün yine bilgilendik. Teşekkürler Eren Bey. Rica ederim ne demek. Evet Eren Hanım. Çanlar kimin için çalıyor? Benim için değil. Ama saat çok erken. Yağmurlu. O yüzden de böyle çok az insanın bulunduğu bir zamanı yakaladık. Gezelim bakalım. Hadi. Şurada bir tane atlı hoca Attila. var. Attila mı mıymış? Hayır, bence öyle yani. Hayal dünyamıza kalmış bir Atilla. Ben gördüğüm herkese Attila diyorum. Bakalım. Atilla ata binmiş, yağdan esprilemiş. Yani bilemiyorum ki. Kimmiş o? Stephanus Rax. Attila değil. Evet. Ama bence Attila. Yaşadığı yıllar olarak aslında daha Evet. eski. Evet. Değil mi? Evet. Öyle. Hadi bakalım. Balıkçılar işini biliyormuş ya. Baksana. Yani ama şöyle düşün. Bu adamlar sonuçta savaşmış, burayı gözetlemiş, korumuş. Hani canlarını riske atmışlar. Balıkçısın ya. Ama sonrasında da kral artık hükümet ne diyeyim. Onları burayı yapmış. Yani baksana bir balıkçının böyle bir yer olabilir mi ya? Rivayete göre balıkçıların buradan gözlem yaptığı söyleniyor. Öyle söyleyince benim aklıma da tek bir soru geliyor. Balıkçı neyi gözleyecek Tuna Nehri'ne bakarken? Orada balık var mıdır? Yani var mı? Ben ve balıkçı şapka. Oy! Çok şeker değil mi şapka? Yanıyor mu? Çalmıyordu şu anda. Oraya biraz yumruk atmak gerekiyor. Bakıyoruz evet. Şu anda yanıyor. Kafam acıdı. IQ düşürücü şapka. Buradan Zeynep'e teşekkürlerimi sunuyorum. Bu güzel hediyesi için karımın IQ'sunu düşürmek için. Her seferinde kafasına yumruk atması gerekiyor.
Burası böyle şey gibi sanki. Ufak mini kale içi köyleri gibi değil mi? Evet. Ya biraz Disneyland gibi ve hiç Disneyland'a gitmemiş bir insan Hayatımıza olarak. gitmedik. Ama böyle buradan bir yerden böyle Mickey Mouse çıkacakmış gibi falan. Umarım çıkmaz. Ya ben çok eğlenebilirdim. Ben aşırı eğlenebilirdim. Ya ben seviyorum. Mimari seviyorum. Ya gerçekten architecture seviyorum. Bizim galiba hayatım mimari fetişimiz var. Biz seviyoruz hani böyle cadde cadde, sokak sokak gezmeyi. Öyle farklı binalar görmeyi. Değil mi? Detay incelemeyi seviyoruz. Detaydan bir şey anlıyor muyuz? Hayır. ChatGPT'ye bazen soruyoruz. Çoğu zaman sonra hep kendimiz yorumlamaya çalışıyoruz. O da bence doğru yani. Niye? Sonuçta mimari herkesin kendine yakışanı yorumlamasıdır. Bence de. Sana dağın tepesi. Aşkım Herkes açık. yukarı Açık bu gel. çıkarken Aşkım gel. Açık. ben aşağıya gitmek istedim ama hayır. Herkesi takip etmezsek olmaz dedi. Şimdi Budapeşte'nin Buda tarafında Peşte manzarası izlemeye gidiyoruz. Ay. Ve manzara göründü. Yaprakları dökülmüş ağaç görmeyi çok seviyorum ya. Buradan daha güzel görünüyor bak. Tam olarak bir neo romanski. Romansk artık her neyse. Kesinlikle. İnsanların neon yağmurluklar ve şemsiyeler giymesi de aslında buranın şeyini tamamlıyor aşkım. Hani zaten o yüzden giyiyor insanlar buraya. Tam olarak saygılarını belirtmek için. Evet, senin yeşil de ona uygun, benim mor uygun. Yani gelmeden önce arkadaşlar neon kıyafetlerinizden bir parça bile olsa yanınıza getirmeyi ihmal etmeyin. Evet. Ve işte Güzel bize burada. Peşte manzarası. Gördüğünüz bazilikalar, kiliseler, parlamento binası, opera binaları her şey ayaklarınız altında. Bugün öğlen saatlerinde karşıdaki parlamento binasında olacağız. Bakalım. Budapeşte'den de olsa bazı sesler duyulmaya devam edecek. Aşkım nasıl buluyorsun Budapest'te? Keyifli geçiyor mu günlerin? Yağmurlu hava ya. Çok güzel. Az insan var. Kestane. Ne oldu hayatım? Burada da kestane var. Nasıl kestane var ya? Her yerde kestane var. Aşkım sen neden hala kestane gördüğünde şaşırıyorsun bu kadar? Yani seninkisi biraz daha şey oldu kanal. İşte şehir şehir gezip kestane görüp şaşıran kadının maceralarına döndü. Yani aşkım, ağaçlarda kestane olabilir. Bunlar yere düşebilir. Ama ağaçta bir şey yok ki. Nasıl yerlerde bu kadar kestane var? Bu bir mucize. Ben ülke gezip kestane arıyormuşum. Kestane avcısı. Uzmanlık alanınız ne? Kestane. Allah korusun. Ama çok güzel bir sürü kestane var. Buradan da mı alsak? Ya aşkım bırak her şehirden bir tane kestane alma lütfen. Kestane koleksiyonum olmasın mı? Sonra evde durup bir hafta sonra kurtlanmasın diye çöpe atıyoruz Evet, zaten. korkuyorum ondan evet biraz. Ama evet Budapest güzelmiş kestaneli. Kestane. Yani gerçekten Avrupa'da şehir şehir gezip yerde kestane gördüğünde hala şaşırıyor ya. Aşkım bu taraf tepeden her yeri gördük. Evet. Gezdik. Yine inşaatlarımızı gördük. Evet. Şurada fotoğrafları görürsünüz bir yerlerde. Benim gittiğim her yerde inşaat vardır arkadaşlar. Çünkü Ben aslında olacakmışım ya. Ben inşaat mühendisi falan, ameli falan olacakmışım. Olamamışım herhalde. inşaat mühendisi tipin de var. Yani hayatım bana karması olarak gittiğim her yere inşaat çıkartması veya restorasyon çıkartması harika. Şimdi Buda Kalesi'ni görmeye gidiyoruz. Yine o tepe yerlerden. Şöyle gösterelim. Şöyle. Tabii ki yine restorasyonumuz var. Ayıptır söylemesi. Hiç kaçmaz. Ama şöyle. Şimdi şu tarafı, şu güzelliği görmeye başlayalım. Aşağıda da Peşte manzarası. Asker değişimi varmış. İzlemek istiyor musun? Asker değişimi değil de hiçbir yere para atıp dilekte bulunmam. Burada Buraya da onu mı para atacaksın deneyeceğim. kız? Ha?
Türk TL'si at bari. Öyle Belki yapacağım zaten. paramız değerlenir. Türk TL'si atıp Türkiye ile ilgili bir dilekte bulunacağım. Türk TL'mi bulabilirsem. 1 TL'lik dilek hakkım var. Çok spesifik bir şey isteyeceğim. Hadi bakalım. Galatasaray şampiyonluğu. Her yerde aslan figürü görüyoruz. Galatasaray zaten şampiyon da Onu dilemeye gerek yok diyorsun. ben artık gitmesini isteyeceğim. Adalet. Adalet hepimiz için. Eğer giderse bu sayede Evet, arkamda gördüğünüz yer Buda Sarayı. Tarihte birçok milletin elinden geçmiş bir yer açıkçası. Moğollardan Osmanlılara, Nazilerden Sovyetlere kadar birçok millet ya da grup buraya hükmetmiş. Hatta dikkatli şekilde bakarsanız içeride hala Osmanlılardan izler görebilirsiniz. Burası zamanında kralların vesaire yaşadığı bir yer. Daha önce biliyorsun çektiğimiz karşı tarafta, nehrin karşı tarafında bulunan parlamento binasına kıyasla bir miktar daha küçük. Ancak burası akşam ayrı bir güzelliğe sahip ışıklandırmalarıyla beraber resmen Avrupa'nın hikayesinin başladığı yer gibi duruyor. bu yolun adı ne? Attila yolu. Burası Attila yoluymuş. Evet. Sonunda buldum Atilla'ya dair bir şey. Ya çok bir Atilla hayranı da değilimdir ama Roma'ya, papalara diş diz çöktürmüş. Diz çöktürmüş olmasa bile bir hırpalamış. Bir canlarını okumuş. canlarını bir sıkmış yani. Yani bir problem yapmış, bir kaygılandırmış. Bir hükümdar kendisi. Macarların birçoğu şu zamanlarda artık Atilla'nın soyundan geldiğine inanıyor. Zamanında kabul ediyorlar daha aynen bunu kabul ediyorlar artık. Ki aksi ne düşünmüyordum açıkçası. Hun garı yani adamların ülkeleri bile buna Hunların bağlı. garı. Oy. Oy. Şu an Yokuş bu mu? yokuşu, şu merdivenleri kimse için çıkmam. Bak çok netim. Sabah 7'de uyan, hatta 6.30'da uyan. Şu merdivenleri çıkabileceğim tek bir insan evladı var. Bunu da birazdan göreceğiz. Yani bana Eren Su normalde sürpriz yapacaktı. Ama ben tahmin ettim nereye gidebileceğimizi. Bana artık sürpriz olmayacak ama bakalım size sürpriz olacak mı? Bu da Pesti'de güzel bir parkta. Yokuşu tırmandık ve bir çocuk parkına ulaştık. Şu anda bildiğiniz insanların normal yaşadığı Neolas, post-Sovyet dönem yapımlarının olduğu, standart binalarımız olduğu bir mahalledeyiz aslında bu bildiğiniz. Mahalle içerisinde bir park, çocuk parkı gibi bir yer. Ve çocuk parkının nasıl bir önemi var derseniz, çocukları şu dünyada herkesten çok seven bir insan var. Hadi bakalım. Tüm geleceği çocuklara emanet eden, Çocuklara ve gençlere emanet eden can içimiz. Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu ve ilk Cumhurbaşkanı Mustafa Kemal Atatürk. Biz bugün ona hem o her zaman olduğu gibi anmaya hem de son zamanlarda olan biteni Anıtkabir'e gidip şikayet edemediğimiz için burada etmeye karar verdik. Işıklar içinde biz. Türklerin tarih sahnesinde birçok lideri oldu. Çok güzel liderleri oldu. Ama nereye giderseniz gidin dünyada seveni vardır, seveni vardır. Ama en büyüğü bir tane insandı. Atatürk. Heykelini dünyanın her yerinde, her kıtasında bulabilirsiniz. İşte o yüzden Atatürk bizim için vazgeçilmezdir. Türk milleti için her şeyden önemlidir. Bizi yoktan var eden neredeyse odur. O yüzden her zaman saygıyla ve sevgiyle anıyoruz kendisini. Evet arkadaşlar,
Atatürk'ün büstünün bulunduğu parkı da gördük. Kendisiyle biraz dertleştik. Şimdi Buda'dan Peşte'ye doğru geçmeye çalışacağız. Zincirköprü'ye doğru yürüyoruz. Biraz da aslında tarihi yerlerin dışında biraz daha şehir içindeki, şehir dışındaki hafif insanların yaşadığı bölgelerde de yürüme şansımız oldu. Ve açıkça söyleyeyim ki oldukça temiz, sessiz, sakin, huzurlu. Biz bir trafik görmedik açık söylemek gerekirse. Araçlar kurallara uyuyor. Yani yayalar kurallara uyuyor. Böyle bir şehir, o tarz bir şehir hayatını çok alışık olan insanlar değil. İstanbul kaos, Malta o anlamda çok toplu değil. Ama gelin görün ki Budapeşte'de anladığımız kadarıyla keyifli bir hayat var gibi görünüyor. Şimdi Zincirköprü üzerinden Parlamento'ya doğru gidiyoruz. Bugün daha önce de bahsetmiştim. Biz bugün burada sadece maç izlemeye geldiğimizi düşünüyorduk. Öyle olmadı. Burada da Türk bazı gruplar toplanıyorlarmış. Biz de onların yanına bir uğrayacağız. Maç biletimize ne oldu? Ondan da bahsetmek ister misin? Maç biletimiz ne oldu? Maç biletimizi alamadık. Maç biletini transfer edemedik. O yüzden buraya ne yapmaya geldik? Gezmeye gelmiş olduk. Maçımızı ne yapacağız? Maçı da artık bir tane barda izlemeye çalışacağız. Televizyonu açtırıp yapacak bir şey yok. Diğer Macarlarla kardeş kardeş oturur izleriz değil mi? Aynen öyle. Taşkınlık çıkarmaya gerek yok. Hiç gerek yok. O zaman hadi bakalım devam edelim. Evet arkadaşlar size görsel kanıt sunuyoruz. Tuna Nehri akıyor. Gördüğünüz gibi Tuna Nehri akıyor. Ben yaklaşık 5 dakikadır Tuna Nehri akmam diyor diye şarkı söylediğim için. Kanıtlama ihtiyacı hissettim. Evet Eren, kısa bir bilgi alalım. Nereye gidiyoruz, ne yapıyoruz? Evet şu anda burada parlamento binasının önünde Türk halkı Macarların her şeyin içerisine kırmızı erik koymasından dolayı yankınıyor. Onun için isyan ediyorlar demek isterdik. Ancak bugün burada Türk gençleri ülkelerinde dönen adaletsizliğe isyan etmek için, onu protesto etmek için bulunuyor açıkçası. Biz de aralarında yerimizi almak için geldik. Evet şu anda kapısında sıralar oluşan bir kurabiyeciye geldik. Gördüğünüz gibi hepsi çok leziz gözüküyor. Birer tane alıp tadına bakacağız. Ben şu cinnamon roll cookie'den istedim. Güzel karıcığım da klasik chocolate chip'ten geç istedi. Bakalım beğenecek miyiz? Evet. Birer tane aldık. Şöyle dükkanın yanından geçiyorum. Ama hala aklımız yemediklerimizden. Şöyle kekler var. Ancak büyük ihtimalle biz elimizdekileri yedikten sonra zaten artık halimiz kalmayacaktır yemeğe. Yeterince tatlı yedik bence geldiğimizden beri Budapeşte'ye. Ben Eren'e dedim ki aşkım o kadar tatlı yeme. Nananam. Onun içinde yok arkadaşlar. Gimbal'ımızdan şeyimize kadar. Bere, kulaklık ne ararsanız var arkadaşlar bunların içinde. Hadi bakalım Ereniko. Bakın bu benim tercih ettiğim şöyle cinnamon roll.
Tarçınlı olan. Hadi bakalım. Aa ter uçuyordu. Benim yemeğimi çöp edersen Çöp etmeyeceğim. seninle Dur. bozuşuruz. Ben onu bir alayım da ben sağlam alayım. Ondan Hadi sonra. bakalım. Ötekini niye verdin? Şaplayın. Ha bunlar tek tek mi yiyelim? Sen yiyeceksin, göreceğiz biz. Okey. Hiç de böyle sevmem bir şey yerken çıkılmasını ama. Hadi bakalım. O kadar sıra bekledik değil mi? Evet. Bayağı sıra bekledik kız. 10 3 dakika mı? dakika falan. Bizim maksimum bu zaten. Bizim limitimiz var sıra bekleme Evet, biz konusunda. öyle çok her şey için sıra falan bekleyemeyiz. Sıra varsa hemen gideriz. İçini göster bakayım nasılmış. Böyle cinnamon roll aslında. Kurabiye yapmışlar ama bence gayet lezzetli. Cinnamon böyle aşırı baskın değil. Böyle şey yapmıyor. Ağzınızın tadını bozmuyor. Çok güzelmiş kız. Biri yer biri bakar kıyamet ondan kopar bir ara. Doğru. Dur ya ben de yiyeceğim. Ver bakayım. Allah'ım. Ben bunu nasıl tutacağım? Ben sana yedirim mi? Ay, Allah nasıl görecek acaba? Oh. Güzel. Kötü değil. Ama ben o kadar baskın tarçın sevmem. Eren, Ben severim. beni yargılayıcı bakışları. Ben severim. Dün Eren'in gulaş çorbasının suyundan, bakın etinden değil. Bir yudum aldım ve dün şey demişler. Yediklerimin arasında bugün bu Budapeşte süresi boyunca en son sıraya gulaş koyarım dedi. Sen gulaşa kurban ol. Gerçek niyetim o değil tabii ki de. Ama fıstık gibi yemek yani. Güzel yapılırsa tabii bence herkes güzel yapamaz ama yani güzel yapmışlar. Et falan güzel pişmişti. Ay sevdiğin yemeklere karşı korumacılığın ya. Ben de benimkini deneyeceğim şimdi dur bakayım. Hadi bakalım. Eren Su Hanım. Ha, bunu denedim. Ben şey sevmem normalde. Yumuşak kurabiye. Ben bayatlamış, yumuşamış kurabiye seviyorum. Senin de garip zevklerin var aşkım ya. Ama bu böyle yumuşak kurabiye ve akışkan. Bak şuraları akıyor görüyor musun? Evet. Bak şu arkada da çimli kek shop var. Onu da denemek istedik ama yani açıkçası şu anda bu tatlılardan sonra dün de deneyememiştik. Dün de dünyanın tatlısını denemiştik. Başka bir bankta burada. Bugün eylemden sonra deneriz diyorduk. Bugün de Cookie'den dolayı deneyemeyeceğiz. Yani ben en azından tatlı şeyimi doldurdum şu anda ya. Ben bile. Afiyet olsun. Evet arkadaşlar Budapeşte'de ikinci gün sonlarına doğru geliyoruz. Tabii daha hava kararmadı öyle bir son değil. Daha yapacak çok şeyimiz var. Türkiye maçını izlemek gibi. Statta olmasa da. Bugün güzel geçti ya. Buda tarafına gittik. Biraz yokuş vesaire tırmandık ama güzel bir manzaradan bütün Budapeşte'yi görebileceğimiz şekilde fotoğraflar çektik, videolar çektik. Yüce Atatürk'ün büstünü gördük. Kendisiyle dertleştik. Ondan sonra biraz dinlendik, biraz şarjlandık, kahvemizi vesaire içtik. Derken Adalet mitingine katıldık burada. Ondan sonra orada Türk gençlerinin, Budapeşte'deki Türk gençlerinin sesini duyurmaya çalıştık biraz. Onları dinledik. Şimdi biraz dinlendik. Bir de kurabiyemizi yedik. Şimdi odamıza doğru gidiyoruz. Orada biraz dinleneceğiz. Cihazlarımızı şarjlayacağız. Ondan sonra Türkiye maçını bir yerlerde izlemeye gideceğiz artık. İnşallah yer bulabileceğiz bir yerlerde. Görüşmek üzere. Görüşürüz. Merhabalar. Geldik bir yere. Birazdan Türkiye Macaristan maçını Macaristan'da Budapeşte'de Macarlarla birlikte mekanda izleyeceğiz. izleyeceğiz Macarlarla birlikte. Umuyoruz ki keyifli bir maç olacak iki taraf için de. Umudumuz millerden yana. Hadi bakalım görelim. İlk golümüz geldi. 1-0 oldu, bizim oldu. Olacak inşallah. Daha fazlası olur. Birazcık böyle burada azıcık bağırmış olabiliriz ama hala kardeşçe. Aynen. Birkaç Hala- tane Türk var aramızda. Neyse biraz daha rahatız. Evet arkadaşlar, ilk yarı bitti. 2-0 öndeyiz. Çok güzel geçiyor maç. Aslında öyle ortada geçiyor maç ama bizimkiler güzel ataklar yapıyor. Böyle taşkınlık çıkaranlar falan yok. Bir grup daha Türk var, Kalpa. Farklı takım tutuyorlar. Üzerimize Galatasaray bonusu olduğu için davet edilmedik masalarına ama
Bir şekilde izliyoruz. Hatta biz masamıza başka bir Macar davet ettik. Ben ayakta duruyordu. Buyurun gelin beraber izleyelim diye. Çünkü neden etmeyelim? Aynen. Çünkü kardeşlik kazansın. Önemli olan bu. İki halkta birbiriyle çok güzel geçiren milletler. Önemli olan iyi olanı kazanması. Ki şu anda biz kazanıyoruz. Umarız maçın sonucu da böyle biter. Evet. Türkiye milli maçının da sonuna geldik. 3-0 kazandık. Güzel bir maçtı. Yani Stifler Bar diye bir yerde birçok Macar'ın arasında izledik maçı. Gerçekten güvenli bir ortamda bizim için açıkçası. Hani böyle bir gram sıkıntı yaşadığımızı söyleyeyim. Hatta insanlar geldi tebrik etti. Evet, çok Aa. şekerlerdi o konuda ya. Hatta oturduk işte bir arkadaşlarla çakmak isterken konuştuk. Onlar tebrik etti. Hatta ben onlara dedim ki sizin işte maçta işte isteğiniz eksikti, isteksiz oynadınız falan diye. Onlar da kabul etti. Artık Nations League B'de oynayacaklar. Uluslar Ligi'nde B klasmanında oynayacaklar. Onlara başarılar dedim. Seneye A klasmanında görüşmek üzere dedim. Ve geçtik. Statta maç izleme şansımız vardı bugün ama izleyemedik. Gelin görün ki bizim için bu da ayrı bir deneyim oldu. Macarlar şu an etrafımızdan geçerken bizi tebrik ediyorlar. Aynen. Az önce geçen de tebrik etti. Ondan sonra yani Budapeşte'de 2 gün geçirdik. Dolu dolu gün geçirdik. Çok güzel. Yani ben Budapeşte'den gerçekten bu kadarını beklemiyordum. 10 günlük bir tecrübeyi sığdırdık. Biz özellikle bugün turist olduk, eylemci olduk, taraftar olduk. Yani ve çok saygılı insanlardı. Şöyle düşünüyorum, bu maçı Türkiye'de izleseydik, onlarla bir yerde karşılaşsaydık galiba ben de masama davet ederdim, teşekkür ederdim. Yani çok kibarlardı. Ben çok güvende hissettim kendimi gerçekten. Bakalım. Yani gerçekten Budapeşte gezisi bizim bu zamana kadar yaşadığımız en sorunsuz, en bütün gezilerden biriydi. Hiçbir sıkıntı yaşamadan gerçekten 2 güne çok şey sığdırarak 2 günde gerçekten çok güzel bir tatil geçirdik. Her yeri gördük mü? Hayır. Ama görmemiz gereken yerleri gördük. Yaşamamız gereken şeyleri yaşadık. Hatta belki fazlasını yaşadık. Ve yarın sabah çok erken saatlerde buradan ayrılıyoruz. Hatta şurada hemen ikonik New York kafenin önünde bu kapanışı yapıyoruz. Ama içine girdik mi? Hayır. Altın kaplamalı bir yerde oturup kahveye 12 euro vermeyi tercih etmedik ama Budapeşte macerası yine de bizim için çok keyifli geçti. Aynen öyle. Buraya gelmek isteyen arkadaşlar için ne dersin? Yani gelin, görün, gezin. Gerçekten çok kibar insanlar, çok saygılı insanlar. Bizlere karşı çok kibar davrandılar. Eren burası için en sorunsuz tatilimizde de biz buraya futbol maçı izlemeye gelmiştik arkadaşlar. Biz buraya eyleme katıldık. Yani ama onu da sorun olarak görmüyoruz. Çünkü hayat güzelliklerden, değişimlerden ibaret. Değişimler güzeldir. Bilmiyorum, ben çok mutlu oldum. Aynen, biz kanalımızda hiçbir zaman gezi vlogu yapmadık. Biz Eren ve Eren Su'yu yaşadık. Biz bazen yalan yanlış bilgiler verdik. Tercih meselesi. Ama gelin görün ki çok eğlenerek videolar çektik. Çok eğlenerek Budapeşte'de 2 gün geçirdik. Güzel bir milli maçtan sonra 3-0'lık galibiyetle buradan ayrılıyoruz. Aynı zamanda Eren Su bu deneyimlerimizi bir blog altında belirtecek. Onu da açıklamalara bırakıyor olacağız. Oradan istediğiniz zaman okuyabilirsiniz. O zaman Budapeşte tarafında bizden bu kadar. Görüşmek üzere. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz.